Merhaba Burak, nasılsın? Merhaba Şeyda, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Burak, Tayland'da yaşıyorsun. Ama Tayland'da nerede yaşıyorsun? Tayland'da yaşıyoruz aslında, birlikte yaşıyoruz. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim, Şeyda eşim ve birlikte Tayland'da 4-5 yıllık hatta gel gitlerin sonrasında şirketimizi kurmuştuk. Bir dönem geldik gittik derken artık tamamen burada yaşıyoruz ve hayatımıza burada devam ediyoruz. Pattaya'da yaşıyoruz. Pattaya'yı seçtik yaşamak için. Hem iş amaçlı, iş hayatımıza burada daha aktif ve daha verimli bir şekilde devam edebileceğimizi düşündük. Hem de seviyoruz buradaki atmosferi, havayı, oksijeni. Dolayısıyla buradayız, Pattaya'dayız. Ben sana tam neden Pattaya'da yaşıyoruz diye soracaktım. Sen zaten cevabını verdin. Tamam, o zaman madem işten bahsettin. Biz burada ne iş yapıyoruz? Şirketimizin adı ne? Biz o zaman birazcık hadi işimizden bahsedelim. Tabii. Şirketimiz adı World of Condos. Kondolar dünyası. Tayland'da birçok kondo var. Dolayısıyla biz de Tayland'da şirketimizi kurarken World of Condo olsun fikriyle yola çıkıp şirketimizi kurduk. Bir emlak şirketi. Aynı zamanda yatırım danışmanlığı hizmetleri veriyoruz. İç mimari destek sunuyoruz. Tabii burada aslında bize ulaşan danışmanların beklentileri, onların düşündükleri, ihtiyaçları neyse ona göre bir planlama yapıyoruz. Bu planlama içerisinde de aslında A'dan Z'ye ihtiyaçlar doğrultusunda vize hizmetleri olsun, evin satın alınma süreci olsun, işte tapu işlemleri olsun, evin tercihi, seçimi, yatırım avantajları, hani return of investment dediğimiz yatırılan paranın ne kadar sürede geri geleceği olsun, bunun planlaması, bunun sunumları. Bu noktada aslında dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize hem Avrupa'daki hem Rusya'daki burada çok fazla bir Rus popülasyonu var. Keza Çin tarafındaki, Hong Kong tarafındaki ve tabii ki ana vatanımız Türkiye'deki müşterilerimize emlak yatırım danışmanlığı konusunda destek veriyoruz. Ve tekrar söylüyorum, Pattaya'dayız. Şirketimizin adı World of Condos. Şirketin adı World of Condos dedin. Kondolar dünyası. Peki sadece kondo mu satıyoruz biz? Yani villa satıyor muyuz? Arsa satıyor muyuz mesela? Tabii. World of Condos dememizin aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi burada bir kondo popülasyonu var ve yatırım amaçlı çok fazla proje de beraberinde geliyor. Burada site projeleri de var. Bunların içerisinde villalar var, müstakil evler var, arsa seçenekleri var. Ama Tayland'da %100 konut hakkı sahipliği Türkiye tarafındaki vatandaşlarımız için ve dünyanın birçok noktasındaki Amerika hariç vatandaşlar için konuda %100 tapu hakkı elde etmenizi sağlayacak bir emlak yatırımı. Villa satışı da yapıyoruz evet. Birçok ülkeden villa sattığımız müşterilerimiz de oldu. Ama onlar zaten Tayland ilişkili. Ya Tayland'da daha önce bir şirket kurmuş. Ya Tayland'da daha önce çalışmış, gelmiş, gitmiş. Buraya aşina, buradaki sistemi bilen. Ya da bir Taylandlı şirketi kendi adına alıp beraberinde villasını kendi istediği gibi dekore etmiş, dizayn etmiş ve yaşamış müşterilerimiz oluyor. İlk aşamada Türkiye'den gelen müşterilerin ya da Türkiye'deki yatırımcının Tayland'daki villa alma senaryosu biraz onları korkutabiliyor. Çünkü bir Tayland şirketinin %51 tayı ortak, %49 kendisi olması gerekiyor. Tabi burada avukatlarımız işin içine giriyor. Belgeler öyle bir şekilde hazırlanıyor ki bu kişi şirketin direktör yöneticisi noktasında bulunuyor ve tüm hakları kendi içerisinde barındırıyor. Tabi yabancı biri, bizi yeni tanıyan ya da bu süreçle alakalı hayatına yeni aksiyon almış bir kişi bu noktada endişe edebilir, çekinebilir. Dolayısıyla bizim ilk yatırımcılarımızın ilk basamak yatırım süreçlerinde biz onlara kondo tavsiye ediyoruz. Hani şey gibi aslında, gelin ayağınız alışsın, bir kondo yatırımınızı yapın, biz bunun bir planlamasını yapalım. Bir yıl içerisindeki gelirinizi görün. Bunu 2, 3, 4, 5 hangi yıl itibariyle ben bütün yatırdığım parayı geri alabilirim? Bu senaryoyu bir yaşayın. Daha sonrasında emlak sayınızı arttırabilir. Hatta belki bir gün burada yaşamak istiyorsanız kendinize bir villa alırsınız. Diğer yatırımınız kondoların geliriyle de yaşayabilirsiniz. Birçok senaryo oluşturabiliyoruz. Tabi burada müşterinin talebine göre planlıyoruz bunların hepsini. Ama günün sonunda bir özetleyeyim çünkü çok fazla şey anlattım, dağılmasın. Kondo kesinlikle %100 alabiliyorsunuz.
Villa şirket üzerine kayıt yapılıyor ve bunun dışında arazi maalesef keza araziyi de alabilirsiniz şirketin üzerine. Burada bir problem yok ama arazi ve villa toprak hakkı olduğu için Tayland bunu direkt yabancı %100 al senindir demiyor. Sadece bunu kondo tarafında yapabiliyorsunuz. Tamam, o zaman geleneksel söylemiyle aslında müşterilerimizin de bize söylediği Tayland toprak satmıyor. Tayland toprak satmaz. Ne yapıyor? Toprağı satarken villayı da toprak olarak sınıflandırıyor. Çünkü üzerindeki evi çıkartıp götürebileceğiniz bir ev. Koca bir kondo binasını hiçbir yere götüremezsiniz ama hani villayı kaldırıp götürdüğünüzde toprak sizin olmuş oluyor. Dolayısıyla bunu Tayland satmıyor. Ne yapıyor? Tay vatandaşıyla ortak yapıyor. Ama Tay vatandaşları shareholder oldukları için ve yabancı vatandaş da şirketin direktörü olduğu için sözleşmeler de senin de söylediğin gibi hazırlandıktan sonra herhangi bir risk barındırmıyor aslında. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Yok, kesinlikle. Aynen öyle. Tamam, güzel. O zaman şöyle yapalım. Madem kondo dedik, kondoların fiyatları da zaten villalara göre daha düşük olacağı için ki bazı villalar kondo ile aynı fiyatta ama bunları başka videolarda bahsederiz. Bu video için söylerim. Tayland'daki kondolarımızın başlangıç fiyatı nedir? Baht olarak söyleyeyim çünkü buranın para birimi Tayland'ın para birimi Tayland bahtı. Ortalama yani bizim kabul edebileceğimiz çok büyük alternatif seçenekler var. Şehrin çok daha dış noktasında bulunmuş. İşte yapım tarihi belki 10 yıllık 15 yıllık eski kondolar. Bunları avantajlı fiyatlara alabilirsiniz. Şansınız varsa 600 bin baht, 700 bin baht, 800 bin bahtlara bulunabilir. Ama yani ortalama kabul edilebilir. Hayata da çok uzak kalmayacağımız iç aktiviteleri sizi tatmin edecek havuzuyla, fitness'ıyla, sosyal oturma alanlarıyla, bahçesiyle, işte çevresindeki restoranları yakınlığıyla ortalama 1 milyon, 1 milyon 200 bin baht civarı bir stüdyo kondoya sahip olabilirsiniz. Burada tabii 1+1 seçenekleri de oluşturabilir ama yani Tayland'daki kondo konsepti, rezidans konsepti ya da daire konsepti çok büyük bir beklentiye girmemek gerekiyor. İlk satım alımında yani 1 milyonluk bir daire alayım hem şehrin merkezinde olsun, bütün olanakları olsun, atıyorum 3 yıllık 5 yıllık bir bina olsun hem de 80 metrekare olsun falan gibi bir durum yok. Dolayısıyla 1 milyon, 1,5 milyondan başlar. 2 milyon, 2,5 milyon, 3 milyon, 4 milyon derken hem yaşam alanınız konforlaşır hem de aynı zamanda yeni bir binaya taşınabilirsiniz. Evet, yani şöyle aslında şunu söylemek daha doğru olacaktır. Yani almış olmak için almamak da Kesinlikle o noktada da zaten çok fazla detay vererek anlattım. Yani yatırım hem yaşam çünkü kendimize de yatırım yapıyoruz hayatta. Yatırım yaptığımız yer iyi bir alanda olmalı. Konforlu hissetmeliyiz ya da biz burayı kiralayacaksak orada orayı kiralayacak kişiler de şehir hayatına yakın olsun, konforlu bir alan olsun, görüş açısı kiralayan kişiyi tatmin etsin. Dolayısıyla bunlar önemli kriterler. yani biraz daha bu 600-700 bin liradaki rakamlardan bahsettiğinde bunlar biraz daha yerel halka hitap eden konut. Tabii kesinlikle. Çocuklar 600 bin liraya ev varmış. Doğru var ama daha yerele hitap ediyor. Yani atıyorum o yerel motosikletiyle işine gidiyor, geliyor ya da evinden çalışıyor hiç fark etmez. Ama siz eğer bir yatırım yapacaksınız, gelişmesini bu yatırımın büyümesini istiyorsanız daha merkeze yakın, daha yeni yapılardan almakta fayda var ki eski yapılar malum Türkiye'de de aynı şekilde. Bir süre sonra yönetim zaten hani uzaklaşmaya başlıyor. İnsanların aidat ödemeleri vesairelerde Türkiye'de olduğu gibi sorunlar yaşandığı için mesela burada da aynı konu geçerli. Yani o kadar eski bir yer almamakta fayda olduğunu. Zaten kanın budur genelde. Merkez dediğimiz şey aslında aksiyonun, hareketin, elverişliliğin, tercihin en fazla olduğu alandır. Dolayısıyla merkez olarak tanımlanmış Pattaya'nın şehir içi bölgesinde atıyorum yeni bir kondo fiyatı tabii ki yüksek olacaktır diğerlerine göre. Keza yatırımcı için de daha fazla potansiyel orada kalmayı tercih edecektir. Dolayısıyla daha kısa sürede aslında yatırımını geri elde etmiş olacak. Evet. Şöyle bir şey söylemek istiyorum sana. Evet, merkez diyoruz ama Pattaya fazlaca gelişen bir yer olduğu için Pattaya'nın merkezi farklı noktalara taşımaya başlıyor aslında. Tüm bir büyüyor. Dolayısıyla yatırım yaptığınızda hemen bu Çok kısa ki. Evet.
Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani merkez kelimesiyle alakalı şöyle bir nokta var. Yani merkez, tabii ki İstanbul'da da kaç tane ilçe var. Her ilçenin kendi merkezi var. Dolayısıyla burada da merkez dediğimiz senaryoda bütün ilçelerin kendi merkezleri var ve kendi alanlarını oluşturmuşlar. Oralar talep edilen alanlar haline gelmiş. Siz sınav merkez dediğinizde merkez Pattaya, Terminal 21 ya da işte Central Marina ya da Walking Street tercihlerine göre müşterinin değişebilir ya da Jontian olarak algılanabilir. Ama bugün Jontian'ın yanı sıra Ne Jontian var. Bugün işte merkez dediğinizde Central Marina var. Bugün Bongamat oldukça fazla genişleyen bölgeler. Dolayısıyla Pattaya büyüyor. Bugün Pattaya'da ille de sizin Jontian'da yer almanıza gerek yok. Biraz daha gerilerde yeni projelerden de satın alabilirsiniz. Eğer uzun vadede bana soruyorsan hani daha büyük getirisi olacağını düşünüyorum. Çünkü o plan her zaman biliyorsun ki kazanç sağlar. Bir de şöyle bir şey var. Yani stratejik olarak bir şeyi geliştirirken daha iyi planladığın, hem karayolu olarak hem işletmeler açısından hem kafeler hem sosyal alanlar, parklar. Çünkü yapı mimari kendi içinden mesul ama çevre mimari planlanabilir ve buna göre geliştirilebilir. Zaten Türkiye'nin birçok noktasında da benzer senaryoları gördük. Yani bugün İstanbul'un Başakşehir denilen noktasındaki yapılar her ne kadar Türkiye ile Tayland'ı karşılaştırmaya çok fazla girmeyeceğim ama hem yaşam alanı olarak belli bir konforu veriyor hem de talep her geçen gün belli bir noktaya sığamayan insanların daha dış noktalara gitmesi ve orada daha iyi organizasyonlarla aslında daha iyi bir yaşam alanı deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Bu noktada bu Tayland'ın hani hep şey vardır ya, parmağımı koydum, bir halka, iki halka, üç halka, dört halka, bu genişledikçe daha düzenli, daha konforlu ve daha keyifli ortamlar oluşturacağını düşünüyoruz. Türkiye-Tayland kıyaslamasına girmeyeceğini biliyorum. Ama çok Hiç uzatmadım o konuyu. Evet. giyinecek araya böyle bir hani reklam ya da böyle magazin ya da sosyal minik bir şey girmek istiyorum da Tayland'daki meyveleri tadından. Meyvelerin tadı şahane. Yani ben bugüne kadar bir tane meyve örneği vereceğim. Diğerleri zaten ya genel olarak meyveler iyi. Ama mesela Peki o an Türkiye'de herkesin lezzetini bildiği bir meyveden örnek verelim. okey, mesela ilk bunu dediğinde direkt karpuz diye derim. Yani çekirdeğinden tut, zaten karpuzun çekirdeğinin ekşiliğini karşılaştırmayacağım ama karpuzun kendisi, o çekirdeklerin ayrımı, lezzeti, içerisindeki nasıl söyleyeyim hani şeker oranı, o şekerin, çünkü şeyde şeker de var. Yani ağdalı şeker var, işte ne bileyim pastane bilmem ne, pul diyorum, toz şeker var. İşte şekerler de gruba ayrılıyor ama yani resmen şöyle bir şey diyebiliriz. Bir tatlı baklava atıyorum normal toz şekerle yapılmış, diğeri de ağdalı şekerle yapıldıysa, yani Türkiye'deki karpuz işte o ağdalı şekerle yapılmış karpuz, buradaki de gerçek harbi şekerle yapılmış ve mükemmel. Hele mango, yani o pilavlı mango, mesela buranın pilavı çok daha ayrı, çok yağlı falan değil biliyorsun. Haşlanarak yapılıyor suyla direkt. Ya o mangonun tadı, ben hayatımda böyle bir mango yemedim. Yemedim. Hadi konumuza Aynen. gelelim o zaman tekrar. Peki şimdi şöyle yapalım. Tayland'da kimler ev satın alabilir? Tayland'da aslında herkes ev satın alabilir. Burada en önemli kriter Tayland'da bakış açınız, Asya'ya bakış açınız ve buradan beklentileriniz. Çünkü şöyle bir şey var, yatırımcıların hepsi aslında en kısa dönemde maksimum parayı kazanmak ister ya da yatırdıkları parayı en kısa dönemde geri almak isterler. Pratik olarak Tayland'da herkes ev sahibi olabilir. Burada en önemli nokta neden Tayland sorusuna iyi yanıt verebiliyor olmanız. Asya'nın geleceğine, Çin'in bugün Asya'nın dünyanın önüne gelen ülkelerinden bir tanesi olması, keza Asya'daki etkisini hem Tayland'a hem diğer komşu ülkelere ekonomik açıdan, kültürel açıdan, sosyal açıdan yansıtıyor olması aslında buranın değerini her geçen gün arttıran konuların en başında geliyor. Çünkü hepsi birbiriyle iyi ya da kötü bağlantılı konular. Bakın bugün Asya'nın özellikle insanı, bu pozitif enerjisi, insana kendini insan gibi hissettiriyor olması, iyi hissettiriyor olması birçok turistin buraya geldiğinde huzurla, mutlulukla, konforla, keyifle tatil yapmasına sebep oluyor. Sayılara gireceğim, devam ediyorum. Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi içerisinde Bangkok var, Pattaya var, keza Phuket var. Dolayısıyla çok fazla turistin geliyor olması, dışarıdan çok fazla insanın geliyor olması buraya evet ben yatırım yapmalıyım,
diyen herkesin, yani bunun stratejisinde değerli bulan herkesin yatırım yapmasına okey denilebilecek noktaya getiriyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğinde Avrupa'daki yaşam, Amerika'daki yaşam, Asya'daki yaşam, nereye kim yatırım yapmalı konusunda bugün Avrupa'da herhangi bir ülkeye yatırım yapmak isteseniz ya da Amerika'da herhangi bir yere yatırım yapmak isteseniz karşılaşacağınız prosedürler, süreçler çok daha farklı olacak. Bugün hala kapılar bir noktada açık. Dolayısıyla Asya hem gelecek açısından hem finansal açıdan hem para birimi değerliliği açısından bence yatırım yapmak için şu an hani şey vardır ya, yatırım tavsiyesi değildir. Böyle açık yerlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla herkes de bu rahatlıkla ve bu konforla yapabilir ve eğer Tayland deneyiminiz varsa zaten ortalama niye ben buraya yatırım yapmalıyım sorusunu kendinizde yanıtlıyor olabilirsiniz. Senin bir şey söyleyecektin, kestim çok kısa. Başka bir şey söylemeyeyim. Konudan bağımsız olsun artık az önce bu konuda. Sadece minik bir şey söyleyeceğim. Evet, ondan sonra sen tekrar anlatmaya devam edersin. Pattaya ile alakalı ufak bir bilgi vermek istiyorum. Patta'nın 2028'de tamamlanacak hızlıca Dajistar'a Bangkok'a bağlanacak biliyorsun. Artık Pattaya ile alakalı genel Tayland hükümetinin şöyle bir projesi var. Pattaya Phuket'in de önüne geçecek şekilde yazlık yerlerden bahsediyorum. Daha yazlıkçılara hitap eden bölgelerden, büyük şehirden, Manhattan bahsetmiyorum. Pattaya özel bir ayrıcalık, özel projeler geliştiriyorlar. Yani bir tren projesinin dışında farklı şeyler yapacak ve Pattaya'nın geleceği çok uzun bir gelecek değil bu. Asya'nın Miami'si olarak planlanıyor. Minicik böyle bir tüyo vermiş olayım. Başka bir videoda bunu daha detaylı anlatırım. Bence de anlatırız ama benim de çok kısa bu konuyla alakalı ekleyeceğim şöyle bir şey olsun. Yani ekonominin, finansın, yatırımın, yolcunun, hareketin, aksiyonun en fazla olduğu yere yakın noktalar nasibini diğer yerlerden alıyor. Yani buranın, Bangkok'un, Tayland'ın ekonomi tarafında, keza teknoloji tarafında, sosyal, kültürel, sanatsal birçok açıdaki gücü çevresine yayılacak ve bu hızlı tren projesi zaten bunu taşıyor olacak. Dolayısıyla bunun hani dünyada da ülkemizde de birçok örneğini gördük. Bence de dediğin gibi kesinlikle ve sadece hani yazlık algısının ötesinde işte bu kumarhanelerin açılması, keza kültürel ziyaret edilebilecek noktaların artması, lüksün ve keza işte belli aksiyonlar, mesela bizim yaşadığımız bölgede, burada bölgenin en büyük golf sahalarından bir tanesi var. Belli bir kitleye hitap ediyor. İnsanlar geliyor, golfini oynuyor vesaire. Dolayısıyla bu seçeneklerin çok fazla olması ve bu seçenekleri kaliteli, iyi bir şekilde sunuyor olması bence de Pattaya'nın önünü açacak önümüzdeki günlerde, yıllarda. Evet, zaten Pattaya diye bahsediyorsan ama Pattaya bir şirket değil. Pattaya Chonburi iline bağlı. Yani Chonburi bir şirket. Pattaya Chonburi ilçesi gibi düşünebilirsiniz aslında. Öyle zaten. Droza Bodrum. Tabii. Bodrum ismi yapmış. Burada Chonburi'de de şu an Pattaya ismi yapmış. Ama devamında burası kocaman bir il büyüyor. Burada çok ciddi sanayi var. Tabii canım, ben hep onu diyorum yani hani yaklaşım olarak buraya baktığımızda hani İzmir'in de Alaçatısı var baktığında, işte Antalya deyince işte Kaş vesaire, evet, ama işte Alanya'da mesela yıllarca talep alan bölgelerden bir tanesi. Tamamen o dominasyonu kuruyor. Artısı şu, başkente ve diğer teknolojilere ya da diğer yatırım kanallarına, diğer ekonomik, finansal üretim kanallarına da çok yakın olması bu geçişi de sağlayacağı için para bu bölgelerde dağıtılacak diye düşünüyorum, belli bir alanda, belli bir. Evet, çok bazen Pattaya'da çok ciddi lüks mekanlarla ilgili. Aslında çok lüks şeyler var ama genel olarak bize gösterilen ve dolayısıyla bizim o gördüğümüz videolardan, YouTube videolarından insanlara ziyaret ettiği noktalar aslında çok da hani o lüksün, o farklı bir zaten olduğu noktalar değil. Yani bence biz onlardan sonraki videolarda gösterelim mi? İnsanların Pattaya'da. Ya ama bu hep şeydir hayatta, yani çevrende nasıl bir insan topluluğu varsa sen de olsun. Dolayısıyla bu insanları da hani çok şey yapmamak lazım, kötüleyici bir yaklaşımla değil. Onun dünyasında, ilgi alanında, beklentilerinde bunu karşılayan yerler, oralarda gezmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla hani negatif ya da pozitif bir şey söyleyemem, nötrüm, ama şöyle bir negatif algı oluşturuyor. Yani Tayland'la alakalı biz de kaç yıldır buraya geliyoruz, ediyoruz, vakit geçiriyoruz. İşte burasıyla alakalı negatif
Bir de hep aramızda da konuştuğumuz şeydir yani negatif pozitiften daha güçlü bir etki oluşturuyor. Çünkü negatif bir şeyi başlatıyorsun işte şöyleymiş diyorsun o daha da akılda kalıyor. Çünkü bakış açısı tamamen. Ama buraya gelip gördüğünde insanlar ki eğer göremeyenler için bizi takip edip bizim videolarımızı izliyorlarsa önümüzdeki günler dediğin gibi hani alternatif buralarda neler var, nerelere gidilebilir, vakit nerelerde kaliteli, güzel geçirilebilir oraları da ziyaret eder. Hem yine bir araya gelir konuşuruz hem de paylaşırız. Bence bir sonrakinde ben elbette. Kesinlikle. Kesinlikle çok güzel. Tamam neyse biraz tekrar bir minik işe bölelim bence. Sonra diğer videolarda tekrar devam edeceğiz. Şöyle kol. Yatırımcılar ev alırken burada nelere dikkat etsinler? Ya, yatırımcı her zaman hangi koşulda, dünyanın neresinde olursa olsun neye dikkat ediyorsa yine burada da aynısına dikkat etmesi gerekir. Yani evin daha önceki sahibinin mevcut evle alakalı şirket ilişkisi ya da bir şirkete aittir. Çalıştığı, danışmanlık aldığı kişi. Yani oluşabilecek problemler yarın öbür gün satın aldığınız yatırımla problem yaşamanızla sebep olur. Yani atıyorum evin bir borcu vardır, harcı vardır. Çünkü bunlar kondo yapıları olduğu için yatırımcıların da kondo alacağını düşünürsek aidatı ödenmemiştir yıllardır, birikmiştir, şişmiştir. Evi alırsınız size kalır, tekrar bir ödeme yapmanız gerekir. Bunu iyi araştırmak gerekir. İşbirliği yaptığınız kişi bireysel bir freelancer'dır, bir şahıstır, bir şirket değildir. Dolayısıyla gözü döner, dünyanın her yerinde her çeşit insan bulabilirsiniz. Bir problem yaşarsınız, ödediğiniz para havada kalır, askıda kalır, evin tamamlanma süreci olmaz. Bu noktada bu alanda uzman, bu noktada size iyi destek verebilecek bir firmayla, şirketle çalışmak her zaman pozitif. Biz demiyoruz gelin bizimle çalışın. Ancak önemli olan konu hayatta ne yaparsak yapalım alanında uzman, profesyonel birine danışmaktır. Hem yatırım tarafında bilgi alırsınız, hem tapu işlemleriniz yapılır. Biz bu süreçte zaten avukatımızla çalışıyoruz. Bütün belgeler onun nezdinde hazırlanıyor. Tamamen yasal yollarla süreç tamamlanıyor. Bunun içerisinde para aktarımı, paranın alınması, evin tapusunun üzerinize geçirilmesi, bütün süreçler, aidatın ödenme planlamaları. Hatta ben bu evi aldım ya yatırım süreciyle de siz ilgilenebilir misiniz? Kiracının bulunması, kiranın alınması, kiracı değişikliğinde eğer kısa dönem düşünüyorsanız temizlik hizmetlerinin sağlanması. Biz bunların hepsini veriyoruz. Bütün danışmanlık, bütün hizmetleri, bütün servisleri bu kapsamda sağlıyoruz. Böyle birçok çalıştığımız yatırımcımız Türkiye'den ve Almanya'dan özellikle var. O zaman şöyle soruyoruz. Aslında anlatarak kesin yapıyoruz evlerde. Ne yapıyoruz? Bir, evi müşterimizle anlaştıktan sonra evi avukatımız. Zaten bizdeki evler avukatımızın çoğunlukla baktığı ev ama son dakika Türkiye'de de olduğu gibi herhangi bir problem olmasın diye avukat yine tapu öncesi kesin kontrollerimizi yapıyor. Ondan sonra tapuya gidiyoruz. Bankada TT3 formumuzu dolduruyoruz ki bunu lütfen sonra anlatalım. TT3 formunun ne satın alırken ne kadar önemli olduğunu burada. TT3 formunu olmadan ev satın alınırsa neler olabileceğini sonraki videoda anlatalım. Bilet tamamını hazırlıyoruz. Biz tertemiz bir şekilde yatırımcıya yatırımını teslim ediyoruz. Sonraki süreçte de ihtiyaçlarına tabii ki cevap Edesinlik. Tamam pekala. Bunu da bitirdikten sonra. O zaman şöyle yapalım. Bize yatırımcıların nasıl ulaşacağını söyleyelim. Hemen aşağı yorumlara yazabilirler ya da bize telefonla ulaşabilirler. Ben zaten açıklama kısmına hem adresimizde hem şirketimizin web sitesinin linkini hem bize ulaşabilecekleri bir WhatsApp şirket hesabımız var. Direkt bize değil ama şirketimize ulaşabilirler. Yani ulaşmak isteyen bir kanal bulur bize ulaşır diye düşünüyorum. Aşağıda ben bütün detayları paylaşıyor olacağım zaten. Yok bütün Evet. yatırımlarımız ulaşsın. Ondan sonra istediğin şey var mı? Yani söylemek istediğim şey bu bizim paylaştığımız ilk video. Tabii ki burada bir özet paylaştık. Bununla alakalı detayları ayrı ayrı inceleyip yatırımcıya, Türkiye'deki yatırımcıya özellikle Türkçe içerik şu an çektiğimiz için onların beklentilerini karşılayabilecek, soru işaretlerini yanıtlayacak içerikler oluşturmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalsınlar. Bu böyle hem tanışma olsun, bir merhaba olmuş olsun bu videoyla hem de beraberinde detayları daha sonraki videolarda tekrar paylaşalım diyelim. O zaman hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.